Ters tarafı gösteriyordum. Evet, hoş geldiniz. Bugünlük size bir değişiklik yapayım dedim. Hafta ortası yayınlarımıza başladık. Biraz daha içeriğini de belki daha farklı yaparım. Yayınların hafta içi, hafta sonu farkı olur. Böyle biraz daha hafta sonu daha bir partiye gider gibi yaparız. Hafta içi biraz daha böyle olur. Bu arada bir saniye. Bu titreme yapıyor çünkü. Evet, şimdi daha iyi oldu. Şöyle ayaklarımı da uzatacağım. Size kitap okuyacağım. Hiç öyle şeylere girmiyorum yani bugün. Nerede? Gözlüğüm de burada. Gözlüğümü takacağım. Böyle üzerim rahat yani. Böyle tartla martlayayım yani. Spordan çıkmıştım bugün. Ya bugün şey halimizdeyiz. Salaş, rahat yayın. Ya bugünkü olay şey, hafta ortası böyle ev modu, tatlı modlardayız yani. Gözlük camını. Bir dakika ya geliyorum. Gözlük camım kirli. Evet. Şunu da biraz daha şöyle geriye doğru. Biraz şey modundayız dedim ya size. Ayaklarını uzatıp masal okuma, masal dinleme hali. Ev hali. Teşekkür ederim. Dedim ya bugün salaş ve ev hali güzelliği var. Merak ettim de etkileşimi nasıl olacak? Hafta içi etkileşimi, izlenmesi falan. Evet. Evet, yıllanmış şarap diyorsunuz. Yıllanmış. Yeter. Ay çok yorum yaptınız fazla. O kadar yıllanmış demeyin. Ciddi o. Yani işte dedim ya hafta içi belki dikey yaparım. Hafta sonu yatay yaparım. Hafta sonu daha etekli konsept olur. Hafta içi dediğim gibi ev konsepti böyle şey hali olur. Cozy ortam. Bugün çok güzel sağlam spor yaptım. Hatta biraz belim ağrıyordu dinlemedim. Bayağı giriştim. Sonra da çok güzel yemeğimi yaptım, yedim falan. Böyle şimdi bir bitki çayı içiyordum bir yandan. Bir yandan da size kısa bir masal okuyacağım. Sonra da masaldaki sembolleri çıkaracağım, yapacağım. Böyle bir şey düşünüyorum. Çok uzun bir masal seçmeyeceğim o yüzden. Yarın birçok kişinin işi vardır. Erken kalkacaksınız. Şöyle bir bakalım. Mesela bugün hayvanlı bir masal okumak istiyorum mesela. İçimden böyle geldi. Bazıları da çok kısa, o kadar da kısa olmasın. Kurt ve insan yani 2 sayfalık masallarda olmaz değil mi? Yedi karga, 7 de diyor 199. Hem de sayı şeyi de var, sembolü de var. Evet, 7 Karga adlı masalı okuyacağım şimdi.
Ay, ayaklarım üşüyor benim kış zamanı yalnız böyle o yüzden kürklerleyim. 7 karga. Ses gayet güzel, tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir adamın 7 oğlu varmış ve ne kadar arzu etse de hala bir kızı olmamış. Günlerden bir gün nihayet karısı hamile olduğu müjdesini vermiş ve bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Sevinçleri büyük olmakla birlikte bebek zayıf ve küçükmüş. Acilen vaftiz edilmesi gerekiyormuş. Baba, oğlanların birini vaftiz suyu alması için kuyuya göndermiş ve diğer 6 oğlan da onunla birlikte gitmiş. Oğlanların hepsi vaftiz suyunu çekmek üzere birbiriyle yarıştığı için kova kuyuya düşmüş ve oğlanlar ne yapacağını bilememiş. Eve gitmeye de cesaret edemiyorlarmış. Bir türlü geri dönmemeleri üzerine babası sabırsızlanmış diyeyim. Haylaz oğlanlar mutlaka oyuna dalıp unuttular demiş. Kızım vaftiz edilmeden öleceğinden korkan baba öfkeyle dilerim hepsi kargaya dönüşür diye bağırmış ve bunu söylediği anda kargaya dönüşürmüş bu çocuklar. Dilerim hepsi kargaya dönüşür diye bağırmış ve bunu söylediği anda başının üstünde kanat sesleri duymuş. Yukarı baktığında ise 7 siyah karganın uçup gittiğini görmüş. Bu kadar vaftizde ısrar etmesi kız çocuk ölecek bari vaftizsiz ölmesin diye. Anne ile baba laneti geri almamış. 7 oğullarının kaybına ne kadar üzülmüşlerse de kısa zamanda güçlenen ve her geçen gün biraz daha güzelleşen kızlarında teselli bulmuşlar. Kız ağabeyleri olduğunu uzun süre bilmemiş. Çünkü annesiyle babası onlardan bahsetmekten kaçınmış. Sonra günün birinde tesadüfen yolda insanların kız güzel olmasına güzel ama 7 abinin başına gelen felaketten de sorumlu diye konuştuğunu duymuş ve çok üzgün bir vaziyette eve gidip abilerine ne olduğunu ve nereye gittiklerini sormuş. Anne ile baba bu sırrı daha fazla saklı tutamamış ve bunun bir alın yazısı olduğunu, onun bir suçu olmadığını söylemiş. Fakat kız vicdan azabı çekiyor, abilerini kurtarması gerektiğini düşünüyormuş. Günün birinde ne pahasına olursa olsun abilerini bulup kurtarmak amacıyla gizlice yola çıkmış. Evden ana olarak anne ve babasının yüzünden açlığa karşı bir somun ekmekten, susuzluğa karşı bir sürahi sudan ve yorgunluğa karşı küçük bir iskemleden başka bir şey almamış. Şöyle bir şey, kurtarmak istiyor evden ve anne babasının yüzünden yani bir somun ekmek, susuzluğa karşı bir sürahi su ve bir küçük iskemle dışında bir şey almıyor. Anne babasına söylemiyor çünkü. Az gitmiş, uz gitmiş, yürüye yürüye dünyanın sonuna kadar gelmiş ve ilk önce güneşe bakmış. Fakat burası çok sıcak ve korkunçmuş. Küçük çocukları yiyormuş. Buradan hemen kaçıp aya bakmış. Fakat burası da çok soğuk ve kötüymüş. Ay küçük çocuğu fark edince insan eti kokusu alıyorum demiş. Kız yine hızla kaçmış ve yıldızların yanına gitmiş. Yıldızlar çok içten ve iyiymiş. Her biri ayrı bir sandalyede oturuyormuş. Sabah yıldızı ayağa kalkmış, kıza bir tavuk kemiği vermiş ve bu olmadan camlı tepeye giremezsin. Abilerin orada demiş. Kız kemiği almış, bir beze sarmış ve Canlıtepe'ye varıncaya kadar yürümüş. Canlıtepe'nin kapısı kapalı olduğu için kız tavuk kemiğini çıkarmak üzere bezi açmış.
Fakat bir de ne görsün, bezin içinde hiçbir şey yokmuş ve kız iyi kalpli yıldızın hediyesini kaybettiğini anlamış. Ah, abilerini kurtarmak istese de Camlıtepe için bir anahtarı yokmuş. Ne yapsın kızcağız? Bir bıçak alıp küçücük parmaklarından birini kesmiş. Parmağı kilide sokunca kapı açılmış. İçeri girmiş. Karşıdan bir cüce geliyormuş. Cüce, "Evladım ne arıyorsun?" diye sormuş. "Abilerimi, 7 kargayı arıyorum." diye cevaplamış kız. Cüce, "Karga beyler evde değil, fakat gelene kadar beklemek istersen içeri gir." demiş. Cüce sonra 7 küçük tabak ve kupa içerisinde kargaların yiyecek ve içeceğini getirip masaya koymuş. Kız her tabaktan bir lokma, her kupadan bir yudum almış ve son kupanın içine evden getirdiği yüzüğü atmış. Evden yüzük mü getirmişti ya? Ana. Birdenbire kanat sesleri duymuş ve cüce, "Karga beyler eve geliyor." demiş. Acıkan ve susayan kargalar tabakla kupalarını aramış ve birbiri ardına, "Benim tabağımdan kim yedi, benim kupamdan kim içti? Bu bir insan ağzı olmalı." demişler. 7. karga kupasının dibine geldiğinde yüzük şıngırdamış ve karga bunun anne ve babasının yüzüğü olduğunu görüp, "Tanrı kız kardeşlerimizi buraya gönderse de kurtulsak." demiş. Bu isteği duyan kız daha önceden saklandığı kapının arkasından çıkmış ve bir anda bütün kargalar tekrar insana dönüşmüş. Bunun üzerine bütün kardeşler birbirine sarılıp öpüşmüş ve mutluluk içerisinde evlerinin yolunu tutmuş. Hmm. Ay evet, evden ana olarak anne babasının yüzüğünü almış. Tamam. Ha, ben bunu yanlış okudum. Evden ani gibi okudum. Evden ana olarak anne babasının yüzüğü. Şöyle bir şey, şimdi ben bir yandan da böyle sembollerini falan düşünüyordum da şunu söyleyeyim size. Grimm masalları aslında böyle korkunçtur. Yani Grimm'in anlattığı şeyler böyle korkunçlu hikayeler. Ve böyle mesela kız parmağını kesiyor falan, yani korkunç bir şey aslında, kapıyı açmak için parmağını kesiyor. Çok kanlı bir şey yani, böyle bayağı kesmeler, biçmeler, cinayetler, neler neler var yani bu Grimm hikayelerinde böyle bir durumu vardır. Hmm. Şimdi size birazcık sembol okuması yapayım. Patreon'u ihmal etmeyeceğim dedim ya, yeni yayınlar da olacak. Patreon'u ama mesela şöyle bir şey, Patreon 2 tane ayrı üyelik var, yani fotoğraf üyeliği dışında. Bir tanesi YouTube'daki katıl yayınlarının olduğu üyelik. Bir tanesi ise yeni açtım, daha dün açtım. Birkaç üye gelsin de. O üyelikte ise Patreon üzerinden canlı yayın yapacağım. Orada bazı erotik roman okumaları yapacağım. Yani YouTube'da bazen çekindiğim şeyleri orada rahatlıkla yapabileceğim diye düşünüyorum. Semboller sözlüğüne bakalım. Bu masalın sembolleri nelermiş? Şimdi mesela kargaya bakacağım. Karga var mı? Ve 7'ye bakacağım. Tabii başka semboller de vardı da. Kaplumbağa varsa karga da vardır diye düşünüyorum. Evet, karga var. Sonra da 7'yi okuruz. Karga için. Avrupalı bu açgözlü kuş savaş, yalnızlık ve keder sembolü ve Avrupalı diyorlar. Yok ya, ben sanki okumadım diye biliyorum. Bu çok kısa çünkü. Evet. Karganın şeyini inceliyoruz. Ovide'nin anlattığına göre Apollon
Koronis isimli nemfe tutkunken, tamam, bir saniye, şimdi ben bunu düzgün göreyim, okuyorum. Apollon Koronis adlı bir nemfe tutkunken bir gün bir karga tarafından onun kendisini aldattığını öğrenir. Apollon Koronis'i öldürür ve kötü haberi veren kargayı bembeyaz tüylerinin yerine simsiyah tüylerle yaşamaya mahkum eder. Hristiyan dünyasında siyah renk günahla ilişkilendirilir. İlk Hristiyanlar karganın kendisinde inatçı bir günahkarın aralıksız olarak ertesi gün bedelini ödemek için gösterdiği affedilme çabasını görürler. Karga sesi Aziz Agustin için Latince'de tıraş olarak söylenen yarın kelimesini çağrıştırır. Oysa diğer kilise babaları bu seste daha ziyade bir ümit fikri bulurlar. İnzivaya çekilmiş Aziz Pavlus'a bir karga ekmek getirmiştir. Nuh, tufan bittikten sonra dünyanın durumundan haberdar olmak için bir güvercini dışarıya salmadan önce bir karga göndermiştir. Ama karga geri dönmemiştir. Oysa güvercin bir zeytin dalı ile birlikte dönmüştür. Aziz Hilare karganın tavrını kiliseye teslim olmakta direnen ve dünyayı karıştırmakla uğraşan bir günahkarın sembolü olarak yorumlamıştır. Yunanistan'da karga kehanet tanrısı Apollon'a adanmıştır ve bu başlık altında kahinsel bir faaliyeti ifa etmektedir. Tanrılar arasındaki mesajcı olarak nitelendirilen karganın uçuşu kahinler tarafından Roma'da olduğu gibi Yunanistan'da da yorumlanmıştır. Kargaya ne kadar kötü anlamlar yüklemişler ya. Yedi sayısına da bakalım. Aslında güneş var, ay var ama güneş ve ay nasıl çok sık rastlarız. 7'ye de bakmak istiyorum. 7 tabii ki ben tahmin ediyorum ama buradan okuyalım bakalım. Evet, 7. Değer ilk sayılar gibi 7 de eksiksizliği ve ilahi mükemmelliyeti ifade eder. 7'nin kutsal rolü eskilerden gelmektedir. Onlar için gezegenler de güneş ve ay dahil olmak üzere 7 adettir. Müziğin 7 notası 7'nin mükemmelliğin sayısı olmasını ve göksel uyumunu tamamlar. Buna karşın 7 aynı zamanda uğursuz bir yorumlamaya da sahiptir. Dünyanın 7 harikası başlıca 7 günahın yapıldığı yerleri oluştururlar. Yaratılışa göre Tanrı'nın yaratılışı 6 günde tamamlandı ve 7. gün dinlendi. Süleyman Tapınağı'na gelince o da 7 yılda bitirildi. Öyleyse 7 tanımlama olarak diğer tüm ilk sayılar gibi kutsal bir karaktere sahiptir. Yine şehrin ilk krallarından olan Sevius Tullius tarafından tanımlanmış sınırlamaya göre Roma Yeditepe ile çevriliydi. Aynı zamanda Kitab-ı Mukaddes'te Tanrı'nın rüyasında 7 besili inek, Firavun'un rüyasında 7 besili inek ve 7 zayıf inek belirir. Yusuf'un yorumlaması da şöyledir. Hazreti Yusuf zaten. Tanrı Mısırlara 7 yıllık bir açlıktan sonra 7 yıl boyunca da bolluk berekete maruz bırakacaktır. Bilge Yusuf bu durumda Firavun'a bu zor dönemi halkını atlattırmak için yiyecek depolatmasını tavsiye eder ve böylelikle onun güvenini kazanır.
Aslında önce 7 yıl bolluk, sonra 7 yıl şey vardı, kıtlık. Göğün yedinci katı Tanrı'nın oturduğu yerdir. Halkın yorumlamasına göre buraya erişmeye giden yollar en sık haliyle temiz olmayan bir isteğin tatminine bağlıdır. Ahir zamanın 7. mührünün açılması resmi bir ana tekabül eder. Açılacağı sırada melekler 7 trompet çalacaklardır ve bunlardan yedincisi son yargılama saatini haber verecektir. Ardından bir dolu ateş yağmuru yeryüzünü yıkıp geçecektir ve yok edici melekler insanlığın 1/3'ünü ölüme terk edeceklerdir. 7. trompet tarafından yapılan yargılama çağrısından sonra yeryüzüne yeni felaketler yağacaktır. 7 melek ilahi kızgınlığın 7 aynı parçası olarak dünya üzerine yayılacaktır. Mükemmelliyet mucizelerin sayısı diyor. Mükemmel olan 7 sayısını, yalnız ben şuna katılmıyorum. Mükemmellik dendiği zaman aslında mükemmel olan 6'dır. 7 değil. 6 için mükemmellik derler. Mükemmel olan 7 sayısını baş melekler listesinde 3 seviyede olan melekler, Aziz Agustin'in serbest sanatlar sayısında Yahudi dininin sembolü olan 7 kollu şamdanda, kilisenin 7 kutsal ayininde bilhassa göksel bir idealik, kürelerin uyumunu ve bununla bağlantı olarak ruhun mükemmelliyetini temsil eden solfejin 7 notasında görmekteyiz. Renklerin toplamı da 7 renkten, gökkuşağı 7 renktir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit rengi, menekşe moru. Dünyanın 7 harikasından bahsediyor. Liste dünyanın 7 harikaları: Halikarnas, Mısır piramitleri, İskenderiye feneri, Rodos heykeli, Babil'in asma bahçeleri, İskenderiye'deki Zeus heykeli, Efes'teki Artemis tapınağı. Bunların içerisinde günümüzde korunabilmiş olarak sadece Mısır piramitleri gelmiştir diyor. Evet. 7 acılar ve başlıca günahlar ve 7 günahtan bahsediyor. Hristiyan dininde başlıca 7 günahın da sayısıdır diyor. Kibir, arzu, kızgınlık, açgözlülük, tembellik, uçarılık ve şehvet düşkünlüğü. Ve bakayım bir dakika. Bir saniye ya, bunu nasıl bir şey olarak yapıyor? Tamam. 1 kibir, 2 arzu, 3 kızgınlık, 4 açgözlülük, 5 tembellik, 6 uçarılık, 7 de şehvet diye. Evet, tamam, böyle yaptık. 7 acının sembolü. Yani böyle bir 7 sembolizmasını anlatmış da biraz dağınık anlatmış açıkçası. Böyle ben aslında daha fazla da sembolden bahsedebilirdim de birazcık böyle bir kısa da okuma yapayım dedim. Bir bakayım şöyle mesajlara, ondan sonra da yayını kapatacağım. Evet, 37. Savaşçılara şöyle bir şey, aslında ben savaşçıları kapatıp kıdemli savaşçılara geçiyorum. Bu bir dönüm noktası, dönüşüm aslında. Belki haberdar etmek için bir yayın daha açarım. Bakıyorum. Neyse. Evet, ama nasılsa görebilirsiniz yayını. Görüşmek üzere diyorum. İyi geceler, hoşça kalın. Cumartesi görüşürüz canlı yayında, Masal Gecesi'nde. Bay bay.